Kanalımıza hoş geldiniz. Ruhun derinliklerine yaptığımız bu yolculukta bize katılın. Çünkü bu yol hepimizin yolu. Bugün sizlere Müslüman olup ölüme yakın deneyim yaşayan iki kişinin öte alemde gördüklerini aktaracağım. Bunlardan ilki ismini ve görüntüsünü vermek istemeyen ancak ses kaydı ile Amerika'daki bir kanala röportaj vererek deneyimini aktaran bir erkek. Bu kişi Amerika'da yaşıyor ve 2018 yılında Müslüman olmuş. Ölüme yakın deneyimini ise Müslüman olduktan sonra 2019 yılında yaşıyor. Diğeri ise Endonezya'dan Yolla Fanina Rachmi. Kendisi ve ailesi Müslüman. Ramazan bayramında gittiği tatilde zehirli bir deniz anası ile temas ederek alerjik reaksiyon yaşıyor ve bedenini terk ediyor. Her ikisi de Müslüman olmalarına rağmen anlattıklarının birbirinden farklı olduğunu göreceksiniz. Yine de kişilerin kendi yaşamları dikkate alındığında mesajların onlara özel olduğunu, bu mesajlarda anlamaları gereken noktaların farklı olması nedeniyle deneyimlerinin farklı olduğunu düşünmek mümkün. İlk deneyimimizle başlıyoruz. Deneyimi yaşayan kişi 2018 yılında İslam'ı kabul ettiği aynı gün bir kalp kriziyle hastaneye kaldırılır ve kalp kapakçıklarında sorun olduğunu öğrenir. Bundan birkaç ay sonra 2019 yılının Ocak ayında tekrar rahatsızlanır. Evinde yatak odasındayken sol kol ve çene ağrısı başlar. Kalp krizinin geleceğini düşünür ve korkar ancak uyumaya çalışır. Semptomlar sabaha kadar geçmezse hastaneye giderim diye düşünür. Kendisi kalp krizlerinin çoğu zaman filmlerde tasvir edildiği gibi ani ve şiddetli olmadığını, genellikle daha belirsiz olduğunu ve saatlerce sürebildiğini söylüyor. Aynen böyle olur ve kalp krizini uyku esnasında yaşar. Kendisini bir anda son derece saf ve zengin bir siyahlık olarak tasvir ettiği karanlık bir boşlukta bulur. Ön, arka, sağ, sol, yukarı, aşağı gibi bir yön algısı veya herhangi bir ses yoktur. Beden algısı da hissetmez, kendisinin formunu algılayamaz. Ama tüm bunlara rağmen son derece keskin bir gerçeklik algısı vardır. O kadar ki oradayken dünya yaşamı puslu bir rüya gibi gelmektedir. Ne kadar zamandır orada olduğu sorusuna cevap bulamaz. Bir yandan yeni gelmiş gibi hissetmekte, diğer yandan binlerce yıldır orada olduğuna dair bir duyguya kapılmaktadır. Öyle ki, birisi bana 5 saniyedir orada olduğumu, bir diğeri de 5000 yıldır orada olduğumu söylese, kime inanacağımı bilemezdim, diyor. Oradan ayrılmak ister, ancak başlangıç noktasını bilmediğinden çaresiz kalır ve sonsuza kadar orada kalacağından endişe etmeye başlar, büyük bir bunalma ve sıkıntı hissetmektedir. O kadar bunalmıştır ki bir an için intihar ederse kurtulacağını düşünür, ancak sonra ölmesinin mümkün olmadığını, bilinçten ibaret olduğunu idrak eder. Öldürebileceği maddi, fiziksel bir formu yoktur. Bunu fark ettiği anda uç noktada panik ve dehşet yaşar, hiç umudu kalmamıştır. Bu panik ve dehşet duygusuyla birlikte ruhu çok sıcakmış gibi hissetmeye başlar, sanki aşırı ısınmış gibidir. Sonra aniden bu siyah boşlukta iki meleğin onu tüm bu zaman boyunca gözlediğini hisseder. Varlıklarını belirgin ve kesin bir şekilde hisseder. Ancak onları göremez, sanki her yerden kendisine bakan binlerce gözleri var gibidir. Ancak baktıkları onun formu değil, ruhunun derinlikleridir. Düşüncelerini, niyetlerini ve ruhunun kalitesini inceliyor gibilerdir. Bir anda kim olduğu ortaya çıkacak diye korkar. Çünkü onun da iyi veya kötü olduğu zamanlar olmuştur. Bu yüzden kendisini ve düşüncelerini bu iki melekten saklamaya çalışır. Melekler şöyle der: "Bizden bir şeyler saklamak istiyorsun, sakladıklarını açıkla."
Bunu duyunca istemeden kendisinin rahatsız edici yönlerini düşünmeye başlar, sanki onu bir aynaya bakmaya zorluyorlar gibidir. Çok fazla korku ve endişe yaşadıktan sonra tüm bunların yanlış şeylere tutunduğu için olduğunu ve her şeyi bırakması gerektiğini fark eder, sanki sımsıkı bir yumruğu gevşetir gibi bırakmaya başlar. Kim olduğunu ve nerede olduğunu kabul eder. Burasının kendisinin yeni evi olduğunu ve alışması gerektiğini düşünür ve tüm bağlarını bırakır. Böyle yaptıkça hafiflediğini hisseder. Bir şekilde kendisini gözlemleyen meleklerin aslında ona yardım ettiğini anlar. Bırakıp hafifledikçe artık endişe hissetmediği, korkmadığı, ancak mutlu da hissetmediği, daha çok dengede ve nötr bir durum diyebileceği noktaya ulaşır. Hafiflemeye devam eder. Sanki ruhunda birikmiş ve onu fiziksel olarak da hasta eden şeylerden arınmaktadır. Bunların onun kimliği olmadığını anlar. Daha fazla küçülüp hafifleyemeyeceği noktaya ulaştığında bir aydınlanma yaşar. Bir anda Allah'tan başka bir var olan olmadığı, kendisinin varlığının yanıltıcı olduğu ve aslında sadece Allah'tan gelen çokluğun içinden parlayan tek bir ışık huzmesi olduğunu idrak eder. Allah hariç her şey nihayetinde varoluş açısından yanıltıcıydı. Sanki uzun zaman önce bunu biliyor ve şimdi tekrar hatırlıyor gibiydi. Meleklerden biri o ana kadar duyduğu en gür ve otoriter sesle konuşur, sadece evet der. Meleğin sesi aşırı yüksek çıkmış olsa da aslında ona fısıldamaya çalıştığını, korkutmak istemediğini anlar. Melekten gelen bu onay ile sanki orada tekrar çözülüp Allah'a geri döndüğünü hisseder, çünkü ruhunun illüzyonunu ve Tanrı'nın asıl gerçekliğini, yani varoluşta ikilik olmadığını görmüştür. O anda yatağında uyanır. Yatağı terden ıslanmıştır, ancak artık kalp krizi belirtisi kalmamıştır. Kendisini çok iyi hissetmektedir. Henüz yeni Müslüman olduğu için gördüklerini anlamaya çalışır ve araştırınca bulunduğu yerin berzah olduğu, meleklerin ise münker ve nekir olduğu, orada sorguya çekilip sınava tabi tutulduğu sonucuna varır. Gördüğü meleklerin büyüklüğü ve seslerinin gök gürültüsü gibi olması ona bunu düşündürmüştür. O kadar büyüklerdi ki onları tam olarak görememişti. Tıpkı bir karıncanın bir insanı tam olarak göremeyeceği gibi. Sırada ikinci deneyimimiz var. Yola Fenina Raçmi, Endonezya'da doğup büyümüş bir Müslümandır ve 2017 yılında ölüme yakın deneyim yaşar. Ramazan ayı bitmiş ve bayram gelmişti. Adalardan birine tatile giderken bir aylık oruçtan çıktığı için fiziksel olarak tam formda değildi. Ancak bir sağlık sorunu yoktu. Şnorkel ile yüzmeye başladığında bir anda ayağında elektrik çarpması gibi bir şey hissetti. Su çok berraktı, ancak hiçbir şey göremedi. Yüzmeye devam etti. Daha sonra kaldığı bungalova döndü. Bir süre sonra ateşlendiğini hissetmeye başladı. Dili uyuşuyor ve titriyordu. Adada hastane yoktu ve geri dönmesi gerekiyordu. Ancak ertesi akşam evine varabildi. İlk olarak açık bir eczane buldu ve orada eczacının verdiği ilaçları hemen içti. Babasına uyumak istediğini söyleyerek odasına gitti ve hemen yattı. Sabah artık tüm vücudu şişmiş ve kızarmıştı. Annesi ve babası onu en yakın hastaneye götürdüler. O sırada bilincini kaybetti ve ruhu bedenini terk etti. Acil serviste olanları, konuşulanları, hemşireleri ve babasını görebiliyordu. O sırada yukarı doğru çekildiğini hissetti. Etrafında yüzlerce, binlerce meleğin varlığını ve adımlarını hissetti. Adımları rüzgar gibiydi, ancak kendilerini göremedi. Artık acı hissetmiyordu. Bir yandan da hastaneyi hala görüyor, insanların neden panik içinde olduğunu anlayamıyordu.
Çünkü onun için her şey yolundaydı ve bir sorun yoktu. Bedenini görmüyordu, ancak sanki bedeniyle ve kıyafetleriyle birlikte yükseliyormuş gibi bir algısı vardı. Gökyüzüne ulaştı, kendisini bir odada buldu. Odanın birbirinden farklı, çok güzel duvarları vardı. Canlı gibiydiler. Onlara dokunsa içlerine çekilecekmiş gibiydi. Bir duvarda sanki mor rengin tüm spektrumları mevcuttu ve hareket ediyordu. Sonra başka bir duvara geçti. Orada hangi kültürlere ait olduğunu bilemediği birçok etnik motif vardı. Çok derin, zengin renklerle doluydu. Diğer duvarda dallarıyla gövdesiyle canlı olduğu belli olan muhteşem güzellikte bir ağaç gördü. Hiç ayrılmak istemiyordu. Ancak tekrar yükselmeye başladı. Başka bir gök katına geçti. Burada inanılmaz güzel kokular vardı. Gül, paçuli ve bazı otların karışımından oluşan kokuları fark etti. Kokular sanki rüzgar gibi hareket ediyor ve üzerinde onları hissedebiliyordu. O kadar güzeldi ki ağlamaya başladı. Sonra başka bir gökyüzü katına çıktı. Burada canlı ve gülümseyen bulutlar vardı. Kendilerini göremiyordu ama tüm katlarda melekler ona hoş geldin diyor, onu selamlıyorlardı. Yeni bir kata geçti, burada Singapur'a giderken kullandığı treni gördü. Sonra bir melek ona sordu. Neden burada olduğunu biliyor musun? Bu meleği de görmüyor, ancak arkasında olduğunu biliyor ve sesini arkadan duyuyordu. Bilmediğini söyledi. Melek, sana göstereyim, dedi ve ona birçok insanın olduğu bir sahneyi gösterdi. Sana cennete gideceklerin kim olduğunu ve neden cennete gideceklerini anlatacağım, dedi. Melek, 6 kişiyi anlattı, ancak yola hepsini hatırlamıyor. 30 yaşlarında bir Çinliyi işaret ederek, cennete gidecek çünkü sokağın karşısında oturan büyük annesine yardım ediyor, dedi. Sonra bir genç kız gösterdi. Partilerde eğlenmeyi sevdiği için insanlar onun kötü olduğunu düşünüyordu ve kız ise bunları önemsemeden ve karşılık vermeden sadece gülümsüyordu. İnsanların bu kötü davranışına kötü bir davranışla karşılık vermediği için cennete gidecekti. 40 yaşlarında annesine bakmak zorunda olduğu için evlenemeyen bir adam gördü. Bunu içtenlikle yapıyordu ve o da cennete gidecekti. Melek ona şöyle dedi: asla insanları yargılama. Çünkü ne düşündüklerini, kim olduklarını bilemezsin. Sana kötü veya uygunsuz görünüyor olabilirler, oysa Allah'ın kimleri sevdiğini bilmiyorsun. Kimse hakkında kötü düşünme, sadece kendi işini yap ve kendine odaklan. Şunu bilmelisin ki, Allah merhametlidir ve Allah tüm yarattıklarını ne olursa olsun sever. Kendisinin cennete gidip gitmeyeceğini sordu. Ancak o anda mavi bir dalga kendisini sardı ve hastane odasında uyandı. 23 saat boyunca komada kalmıştı. Yola, kimin doğru kimin yanlış olduğunu yargılayan siz olmayın. Yargılama işini Allah'a bırakın, diyor. Sizi cennete götürecek olan küçük bile olsa, içinizden gelerek, kalpten ve karşılıksız yaptığınız iyiliklerdir.